Merhaba, bu videoda size süt ve süt ürünleri hakkındaki düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Daha önce kitaplarda paylaştım, videolarda paylaştım ve web sayfasında da düşüncelerimi paylaştım. Konumuzun çocuklara süt verelim mi vermeyelim mi olmadığını belirtmek isterim. O da başka bir video konusudur. Benim şu andaki konum bizim kendi yaşımızdakilerin, yani adolesan, erişkin yaşa geldikten sonraki süt kullanalım mı kullanmayalım mı cevap vermektir. Şimdi sütün büyüttüğünü, içinde büyüme hormonları olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? Zaten memeliler yavrularını büyütebilmek için her yediğinden en iyi içeriği ayrıştıran superfood olarak süt, yani bir superfood, onu oluşturuyorlar ve yavruları bundan hızlıca büyüyor vesaire. Ama büyüdükten sonra o büyüme haline ihtiyaç var mı konusunu tartışmak istiyorum. Şimdi diyelim ki erişkin yaşta ya da işte bizler gibi işte ileri yaşta insanlar süt ürünleri kullanırlarsa ne olur, kullanmazlarsa ne olur? Bizim burada yaş ilerledikçe korkmamız gereken şeyin bir tık da şu olması lazım. Yani bizim eski hücrelerimizi yenilenmesi lazım. Tamam, yani eskisi gidecek, yerine yenisi gelecek. Ama hücre sayımızın çok artmasına ihtiyacımız var mı? Zaten olmuşuz, yani hani daha fazla hücre çoğalmasına, değil mi? Bölünmesine, mitoz bölünmeyle hücrelerin sayılarının artmasına aslında ihtiyacımız yok. Değil mi? Yani yeterince işte ne bileyim böbreğimiz olmuş, karaciğerimiz olmuş, her tarafımız olmuş gibi düşünelim. Demek ki hani sütü ve büyümeyi birbirine bağladık. Büyüme bitti. Biz büyümüş haldeyiz. Bunun üstüne büyüme kavramı, büyütülme kavramı bizim için iyi midir konusunu tartışıyoruz. Sütü ve büyümeyi bir tarafa bırakıp biz sırf insülinden bile konuşsak, daha önceki konuşmalarda olduğu gibi zararlı olduğunu insülini biliyoruz. Nereden biliyoruz? İşte insülin rezistansım var, insülin yüksek, karbonhidratlı yemek kötü falan filan. Buralarda insülinin bizim gördüğümüz kısmı işte kilo aldırıyor falan filan vesaire, ama insülinle ilgili bir sürü anti-aging diyelim, ömür uzatma konuşmaları veya yaşlanmayı engelleme konuşmaları insülin iyi bir şey olmadığını, insülinin ortalıkta olduğunda yaşlanmanın hızlı olduğunu ve işte yüksek insülin ve karbonhidrat kullanımı vesaire hikayeleriyle bütün işte çoğalmaların iyi huylu da olsa, kötü huylu da olsa vücutta arttığını pek çok başka konuşmadan, başka kitaplardan zaten biliyoruz. Yani ileri yaşta insülin bizim çoğalma işlemimizi arttırdığı için kilonun dışında bir sürü hastalık gibi iyi veya kötü huylu çoğalmalara da yazdığını biliyoruz. Yani buna sebep olduğunu da biliyoruz. O zaman çoğalma işinin insülin şeker üstünden bildiğimiz kadarıyla bile iyi olmadığını anladık. Peki insülinden kurtulursak, az karbonhidratlı beslenirsek, az kötü yiyecekler yersek o çoğalma işini azaltacağız ve işte kanserli hücrelerin de çoğalmasına ve çoğalma stimülasyonuna engel olmuş olacağız. Bu bilgiyi biliyoruz, bu bilgiyi anladık, yani bunu kavradık. Peki insülin dışında başka ne o büyümeleri tetikliyor? Hani karbonhidratlı yemedik, tamam, sağlığımıza dikkat ettik, ama başka ne onu yapıyor? Vücudun içerisinde normalde de büyümeyi sağlayacak hormonlar var, değil mi? Büyürken olan hormonların daha azalmış olan miktarları zaten vücutta var. Mesela ne kadarını biliyoruz? Büyüme hormonu, growth hormonu gece yarısı uykuda salındığını biliyoruz, değil mi? Bir miktar gene bir büyüme olayı lazım bize gibi gözüküyor. Öyle olmasaydı gece yarısı o salınmaz. Ama onun yaptığı aslında büyümeden öte onarmaya yönelik. Yani bir yerimizde bir yıpranma olmuşsa onu onarmaya yönelik bir stimülasyon ve sadece aslında gece oluyor ve derin uykuda oluyor. Bu böyle. Büyüme hormonunun gece uykuda salınmasının dışında büyümeyle ilgili neler var? İşte orada IGF-1 diye bir maddemiz var. Insulin-like growth factor 1. İşte konumuz bu. İnsüline benzeyen büyüme hormonu dediğimiz şey vücudun içerisinde var ve bunun miktarı ne kadarsa hastalıklarda, otoimmün hastalıklarda olabilir, tümöral hastalıklarda olabilir, yaşlanmanın hızlanması da olabilir, hızlanıyor. Yani IGF-1 denen şeyi bir tür büyüme faktörü bu ve insüline benzer diye adı geçer. Den kurtulmamız lazım
hızlı yaşlanmamak ve tümöral durumlara gitmemek için. Peki normalde bu var. Nasıl azaltılır diye baktığımız zaman diyor ki insüline benziyor ya bu. İnsülini yükseltirse onu da yükseltir. O yüzden de karbonhidratlı yeme, geç saatte yeme, kilonu kontrol et, işlenmiş ürünler yeme. Bu senin bir kontrol çaban. Hatta bir miktar aç kalırsan bu da azalır. Tamam. Bütün bunları buraya koymuşken IGF'yi kendi içinde taşıyan şey ne diye baktığımızda işte süt ve süt ürünlerini görüyoruz. Çünkü o büyüme faktörleri hayvanın yavrusunu büyütmek için olduğu için süt içerisindeki bu büyüme faktörlerini biz büyüdüğümüz yaşta aldığımızda olmuyor. Çünkü zaten biz kötü karbonhidrat yemeyelim, az şekerli yiyelim, akşam yemeyelim deyip aslında insülinimizi, şekerimizi ayarlarken insüline bağlı gereksiz büyümeleri de azaltmaya çalışıyoruz. Bu sadece yağ değil yani, o da bir büyüme ama hücrelerin de çoğalması anlamında büyümeyi de azaltmaya çalışıyoruz insülin ve şekeri azaltırken. Ama ağzımıza aldığımızda işte peynirde, sütte şeker tadı yok iken bile onların içerisinde o büyüme faktörleri olduğu için biz gene o tarafı dürtmüş oluyoruz. Konunun özeti, büyüdüğümüz zamanda olay bitmişken, adolesan ve yetişkin olmuşken sütün kendisini ister doğal süt olsun, hani hiç işlenmemiş olsun bile kullanmak büyüme faktörlerini bize dışarıdan verdiği için bizim sağlıklı beslenme çabamızdaki bir bölümü bozmuş oluyor. O yüzden süt olarak tüketmek de bir anlam ben bulmuyorum. Ama burada genelde işte sütün dışında ne tüketebiliriz? Bana göre hep söylenen şey, sütle kefiri yan yana koyduğunuzda kefirin içindeki menfaatler fazlasıyla yeterli. Kefirde kalabiliriz. Tereyağını süt ürünü olarak görmemek lazım. O zaten yağ olduğu için, özellikle sade yağ, o ayrı bir başlık altında bolca tüketilebilir yanında karbonhidrat yoksa. Kefiri söyledik, tereyağını söyledik, sade yağı söyledik ve tabii ki peynir grubundan seçeceksek lor peyniri, işte ricotta peyniri oldukça emniyetli, peynir antüsünden yapıldığı için gene de şeye göre, yani bütün bu süt dünyasına göre pek üstünde tartışmadan hani kullanabileceğimiz peynir grubu. Eğer illa peynir yiyeceğim diyorsanız bu sefer de hayvanın küçüğüne gitmeniz lazım. İşte keçi peyniri, koyun peyniri gibi. Çünkü hayvanın büyük küçüğü neyi değiştiriyor? İşte inek büyük bir hayvan, yavrusu büyük, çabucak büyüyecek. İnek sütünden büyüme işi biraz daha fazla. Küçük hayvanın sütündeki büyüme faktörleri biraz daha az mantığıyla hareket ederek biz kendi gövdemize daha yakın büyüklükte diye hani keçi koyunun ürünlerini tercih edip peynir kullanabiliriz. Orada onun sütünü kullansak mı deseniz bence gene erişkine hiçbir şekilde süt uymuyor. İlla peynirse oraya gidebilirsiniz, yoğurtsa oraya gidebilirsiniz. Ama dediğim gibi tamamen pürüzsüz, itirazsız süt grubu diyorsanız istediğiniz kadar kefir ve hangi hayvandan olursa olsun, yani inek de olsa olur, hazır da olsa olur, hiç yoktan iyidir. Tereyağı ve sade yağ, yanında karbonhidratı olmadan değil mi? Tek başına onları kullanmak. Ve lor peyniri, işte İtalyanca ricotta denen peynir, cottage cheese de diyor yabancılar bir tane peynir grubuna. Bunlar tüketilebilir. O yüzden bu süt peynir dünyasında inatlaşmamak ve burada kalmak lazım. Küçük bir not olarak da ekstra bir video da olabilir. Laktaz intoleransım var, ondan laktozsuz süt falan. Ya onu, yani laktaz enzimim eksik, laktoz intoleransım var. Yani devede kulak bir şey ve bence hep daha önce de söyledim, onu doğru şeyi anlatmıyor. Yani laktoz intoleransım var diye dolananlar olmasa da, yani laktaz enzimini dışarıdan versen alsan ya da laktozsuz süt içse de bir marifet yok. Yani laktoz intoleransı dediğin şey aslında bence olayın şu kadarcık kısmı, bence önemi de yok. Yani önemi de yok o konunun, o bilginin önemi yok. Bende laktoz intoleransı var, süt içemiyorum veya yok içeyim bari, gündem konusu değil yani. Bence bununla uğraşmayıp düz olarak hayvan sütü konusunu rafa kaldırıp onun işte fermente olmuş hali olan kefiri, işte atıyorum küçük hayvanların evde yapılmış yoğurdunu falan şeye katabilirsiniz, resme katabilirsiniz. O yüzden laktoz intoleransım var lafını atın bence aklınızdan ve laktozsuz süt içiyorum, bana iyi geliyor, gaz yapmıyor da bir fayda değil o. Gene onun içerisinde bahsedilen faktörler var. O yüzden onu kullanmamanız daha doğru. Bana göre
tümöral geçmişi olan, yani bir kanser geçmişi olanların süt grubunu bırakması lazım. Tabii ki bir miktar hayvansal et, kırmızı et grubunun da azaltılması lazım. Yani vejetaryen değil ama belki balık, yumurta falan tutulup kırmızı ete girmeyip süt grubunu azaltmak lazım. Öyle bir geçmişi olan biri için. Yüksek alerjisi olanların da, yani bütün gün ağzı burnu tıkalı olanların ve çok sık işte antihistaminiklerle yaşayan alerjiklerin de bence süt grubundan uzak durması lazım. Ama uzak durma dünyası sütle bitmiyor biliyorsunuz. Sonra un geliyor. Sonra işte kırmızı eti azalt geliyor. Sonra pişirme mümkün olduğunca işte çiğ tüket, özellikle sebze ağırlıklı, yağ ağırlıklı beslen diye konu devam ediyor. Ama bu videodaki amacımız sütü büyüdükten sonra aslında kullanmamak birinci doğru seçenek. Süt yerine onun işlenmiş hali kefirde kalmak iyi seçenek. Lor peynirini kullanmak iyi seçenek, tereyağı iyi seçenek. Bunun dışındakileri zorlayacağım diye yaklaşıyorsanız neyin sütü olursa olsun bulaşmayın. Diğer küçük hayvanların işte peyniri, kefiri, yoğurdu falan oralarda belki biraz dolanabilirsiniz. Ama ailenizde tümör yoğunluğu varsa, siz bir işte kanser hastalığı geçirdiyseniz veya aşırı alerjik durumlarınız varsa toptan süt grubunu kaldırmak sağlık için bence daha doğru.